Seni Baykal Gölü'nde muhteşem bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum. Sadece 15 dakikada bu sihirli yerin ana cazibe noktalarını size anlatacağız. Olkon Adası'ndan gün batımlarını izleyeceğiz, Ogoy Adası'ndaki kutsal Budist tapınağına dokunacağız, omul balığından yapılan uha çorbasını tatma şansı bulacağız, Baykal'ın berrak buzunu, ilginç sarkıtlarını ve buz mağaralarını göreceğiz. Bu 360 derece buzlu masalın tadını çıkaracağız. Tabii ki bu büyük gölün buzlu denizinde patenle hem de ATV ile gezintiye çıkacağız. İyi seyirler. Önce Moskova'dan tam 6 saatlik bir uçuşla Irkutsk şehrine varıyoruz. Burası Moskova'dan tam 5 saat ileride. Sonrasında 4 saat karayolu yolculuğu yaparak Baykal Gölü'ne ulaşıyoruz. Yolculuğumuza başlamadan önce Baykal hakkında birkaç gerçeği size anlatalım. Baykal, dünyamızdaki en derin göl. İçine yaklaşık 100 Hazar Denizi sığacak kadar büyük. Dünyadaki tatlı su rezervlerinin %19'unu içeriyor. Baykal'ın yaşı yaklaşık 25 milyon yıl. Göldeki su o kadar berrak ki bazı bölgelerde 40 metreye kadar derinlik görülebiliyor. Buhanka denilen bu Rus malı arazi minibüsüyle buzun üstündeki yolculuğumuza başlıyoruz. Baykal Gölü kışın devlet kontrolünde karayolu olarak kullanılıyor. Olkon Adası Baykal'ın kalbidir. Hujir köyüne varıp bungalovlarımıza yerleştikten sonra ilk iş olarak ekiple tanıştık. Ve hemen ilk noktamıza koştuk. Şaman Kayası, aynı zamanda Burkanburnu. Bu, Olkon Adası'nın ve genel olarak Baykal'ın en ünlü cazibe noktalarından biridir. Bildiğiniz gibi Orta Asya'da hala şamanist ve Budist olan birçok Türk halkı yaşıyor. Irkutsk bölgesinde de Budizme inanan Buryat halkı yaşıyor. Bu nokta Asya'nın en kutsal noktalarından biridir ve milyonlarca mistik efsaneye ev sahipliği yapar. Eksi 40 derece dondurucu soğukta bile buradaki muhteşem gün batımını izlemek için her gün binlerce insan burada toplanıyor. Şaman Kayası, sadece Rusya'dan değil, dünyanın dört bir yanından turistleri buraya çeken, mistik bir mıknatıs gibidir. Ertesi gün erken saatlerde Buhankamızla Olkon Adası etrafında bir gezintiye çıkıyoruz. Tur, olağanüstü eksi 40 derece soğukta gerçekleşti çünkü normalde bu aylarda sıcaklık 25 derecenin altına düşmez. Bu yüzden dans ettik. Koştuk ve tekrar dans ettik. Buz mağaralarının büyüsüne yeterli seviyede kapıldıktan sonra hayatımızın en özel öğlen yemeklerinden birini yemeye geçiyoruz. Sadece Baykal Gölü'nde yaşayan omul balığından pişirilen uha çorbasını açık havada gölün üstünde deneyimliyoruz. Bu mükemmel bir lezzet. Sadece omul balığı yemek için bile Baykal'a gelmeye değer. Ertesi gün harika bir hava getirdi ve kahvaltıdan sonra Baykal'ın küçük denizinde yolculuğumuza devam ettik. Bugün için ilk durağımız Budist tapınağı ile tanınan Ogoy Adası oldu. Küçük bir dağa tırmanarak tapınağa varıyoruz. İnanışa göre ruhen tamamen temizlenmek için etrafında 108 tur atmamız gerekiyor. Ben de gaza gelip 108 turu yapmayı deniyorum. Maalesef bu kadar zamanımız yok. Biz de diğer birçok turist gibi bozuk parayla dilek tutarak mekandan ayrılıyoruz. Dünyadaki Budistlerin en önemli enerji noktalarından birinin etrafında olmanın verdiği iç huzurla sıradaki noktamıza doğru yola koyuluyoruz. Bir sonraki durağımız Baykal Gölü'nün en fotojenik noktası.
Instagram'da bu noktadan harika içeriklere rastlayabilirsiniz. Ejderha Kayası. Bazı kaynaklarda ise Ejderha Dişi Kayası olarak geçiyor. Bu kayanın etrafında saatlerce yürüyebilirim. Gerçekten insan kendini bir fantastik filmin içinde gibi hissediyor. Sıradaki maceramız için biraz yürümemiz gerekiyor. Yolda karşımıza çıkan ufak tepelere ve harika manzaralara uğramadan edemiyoruz. Her ne kadar hava eksi 40 derece civarı olsa da içimizdeki enerji bizi ısıtmaya yetiyor. Yeni maceramız donmuş gölün üstünde buz pateni. Maalesef buz ve kar üstünde olan hiçbir sporu beceremiyorum. Ekipte benim dışımda herkes Rus ve hepsi çok iyi kayıyorlar. Benim de sessizce oturup onları izlemekten başka bir çarem kalmıyor. Ama siz hiç merak etmeyin. Anadolu çocuğu bunun acısını arazi araçlarıyla çıkarıyor ve mükemmel bir parkuru en önde tamamlıyorum. Yaklaşık 2 metre kalınlığındaki buzun üstünde saatlerce sürat yapıyoruz. Ve gezimizin son gününde Olkon geçidine geliyoruz. Burası Baykal'ın iki bölgesinin sınırı, artık Baykal'ın açık denizine varıyoruz. Burada en temiz, en masmavi buza ulaşıyoruz. Artık büyük denizdeyiz. Burada gemiler bile yol alıyorlar. Ve buz o kadar temiz ki sanki gölün dibini görüyoruz. Temiz ve sonsuz bir buzun üzerinde yürümek, sanki uzayda yolculuk yapmak gibi. Maalesef bu gezimde Budist Türkler Buryat halkından kimseyle muhabbet edemedim. Kim bilir belki bu bahaneyle Baykal Gölü'ne tekrar gelirim. Tanrı Türk'ü korusun. Videolarımda gördüğünüz gibi soğukta da hayattan zevk almak, bulunduğunuz noktanın tadını çıkarmak mümkün. Baykal Gölü sadece kışın değil, yazın da muhteşem doğasıyla seni davet ediyor. Şu anda 2023 yılı ve Türk vatandaşları Rusya'ya internet üzerinden başvuru yaparak e-vize alabiliyor. E-vize ile en fazla 16 gün Rusya'da kalabilirsiniz. Daha fazlası için turist vizesine ihtiyacınız var. İstanbul, İrkutsk arası gidiş dönüş bileti $600 civarına temin edilebilir. Benim İrkutsk'ta satın aldığım 5 günlük turun fiyatı, transfer, yemekler ve kalacak yerler dahil $700'dı. Baykal'da veya Rusya'nın herhangi bir yerinde seyahat etmekle ilgili sorularınız varsa yorumlarda çekinmeden sorabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.